Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'e sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz çocuk gelişim uzmanı Büşra Yüksel. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Hoş geldiniz Büşra Hanım. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun, Bizler de iyiyiz. teşekkürler. Çok sağ olun. Büşra Hanım, otizm tanısı çocukta sonradan oluşur mu diye başlayalım. Otizm tanısı çocukta sonradan oluşabilir. Aslına baktığımız zaman otizm nörogelişimsel bir bozukluktur ve doğuştan gelir. Fakat bazı çocuklarımızda bu nörogelişimsel bozukluk temeli oluyor. Yani bir bakıyoruz aslında çocuklar çok güzel bir şekilde 1 yaşta kelimeler çıkarabiliyorlar, göz teması çok güzel kurabiliyorlar. Anne diyor ki mesela mememenken göz gözeyiz, gülüyor. Ama sonradan bir bakıyor 27-28 aylık kelimeler artık yok oldu, iletişime geçmiyor. Sonra ne öğreniyoruz mesela? Hepsi ekrana o kadar hapsolmuş çocuklar ki anneler babalar bir noktadan sonra tabii ki de yoğunluklarından kaynaklı çocuğa ekran veriyorlar ve ekran çocuğu bu sefer de o temelde olan nörogelişimsel bozukluk yüzünden otizme döndürüyor. Bu otizmin temeli bu şekilde büyümüş oluyor. Bu sebepten kaynaklı sanal otizm dediğimiz şey ortaya çıkmaktadır. Sonradan oluşuyor yani bu Evet, çocuğun evet. yanlış eğitimi. Peki biz bir çocuğumuzda gerilik tanısı düşünüyoruz. Bu oyun grupları ve kreş bizim için kurtarıcı olabilir mi? Aslında şöyle, çocukta herhangi bir gerilik veya herhangi bir tanı varsa çocuğu oyun grubu ve kreş doldurmaz. Çünkü neden? Çocuğun zaten kendisinde var eksiklik. Şimdi kendisinde eksiklik olan bir çocuk ne çevreye bir şey verebilir ne çevreden bir şey alabilir. O yüzden her zaman diyoruz ki acele etmeyin. Çocuk elbet oyun gruplarına gidecektir, elbet okullara gidecektir. Ama önceliğiniz çocuğun kendisini bireysel anlamda doldurmasıdır. Lütfen eğitimlerinizi bireysel anlamda tamamlayın ki çocuk oyun gruplarına ve kreşlere erkenden gidebilsin. Evet. Şimdi birçok eğitim çeşidi var. Tanı durumunda hangi eğitim çeşidinin çocuğa nasıl, hangisinin iyi geleceğini nasıl anlayabiliriz? Şimdi evet birçok eğitim çeşidi var. İşte floor time'i var, ABA'sı var, özel eğitimi var, ergoterapisi var. Şimdi ailelerde genelde bu kadar çok eğitim çeşidi olduğu için ve aileler aslında içerik bilmediği için genelde biz uzmanlara şu şekilde geliyorlar. Hocam hadi özel eğitime başlayalım. Tamam başlayalım. Bir hafta sonra ay hocam işte komşunun çocuğu ergoterapiye gidiyormuş. Biz özel eğitimden vazgeçtik ergoterapiye başlayalım. Bu sefer hep değişim oluyor. Şimdi aslında özel eğitim dediğimiz şey hadi otur masa başına ders çalışalım değildir. Gerekirse oyun terapisi, gerekirse özel eğitim, masa başı etkinlik, gerekirse ergoterapi. Bu tarz etkinliklerin birleşimidir veya en azından minimum ikisini beraber ilerletmektir. Yani tek bir şeye bağlı kalıp çocuğu mükemmel, hadi bir haftada, 2 haftada, bir ayda ilerletmek mümkün değildir. Peki çocukların tuvalet eğitimiyle ilgili biraz bahsetmek istiyorum. İdrar eğitimi tam diyelim ama hani dışkı ile ilgili problem var. Bununla ilgili bir sürecimiz nasıl olsun? Evet, aslında bu aralar çok konuştuğum, sosyal medyada da çok konuştuğum bir konu bu. Şimdi çocuklarda bizde şöyle bir düşünce var. Eyvah çocuğum 3 yaşına geldi, çok geç kaldım, hemen bir tuvalet eğitimine başlamam gerekiyor. Aslında bu düşünce çok yanlış. Çünkü bu hem aileyi çok geriyor hem de hazır olmayan bir çocuk varsa çocuğu psikolojik anlamda çok kötü etkiliyor. İlk başta her zaman çocuğun hazır oluştuğu. Çiş daha kolay öğreniliyor. Şimdi biz maalesef tuvalet eğitimini ikiye ayırmıyoruz. Hadi çiş eğitimi, hadi kaka eğitimi olarak direkt çocuğa ne diyoruz işte artık bizi çıkarıyoruz. Ama bazı çocuklarımızda bu şöyle oluyor. Çiş eğitimini çok güzel alıyorlar ama kakayı alamıyorlar. Halbuki çünkü kaka kasını, popo kasını kullanamıyor çocuk. İki kas farklıdır birbirlerinden. Çiş eğitimini önce verebilirsiniz, kakayı veremezsiniz. Bunun aslında denklemi o kadar kolay ki. Demek ki bu çocuk kakaya hazır değil. Çocuğu zorlamanız artık kas kontrolünden çıkıp psikolojik olarak sıkıntıya sokuyor. Ve hani mesela terapiye geliyorlar aileler ve terapiyle bu konuyu aşıyoruz. Bir bakıyoruz çocuk artık kası kullanmaya başlıyor. Ama mesela aileye şunu söylüyorum. Kesinlikle hala psikolojik açıdan hazır değil. Peki biz ne yapıyoruz? Beze geri dönüyoruz. Yani eğer çiş eğitimi okey ama kaka değilse beze geri dönmeleri gerekiyor. Peki şöyle bir şey okumak istiyorum. Hocam çocuğumla sanırım güvenli bağlanamadım. Çok üzgünüm. Dediğimiz bu durumu nasıl anlayabiliriz, nasıl kurtarabiliriz? Şimdi güvenli bağlanma o kadar yani onlarca yıl üzerinde çalışılmış, ortaya bir kuram atılmış. Ve bu sefer şöyle bir şey oluyor. Ben
sosyal medyada da çok karşılaşıyorum danışanlardan da. Mesela ne diyorlar? Hocam biz parka gittik, çocuk çok çekingen davrandı, kimseyle konuşmadı, kimseyle görüşmek istemedi, benim arkama saklandı. Kesin bana güvensiz bağlandı. Şimdi güvensiz bağ bu kadar kolay değil. Çocuğun mizacını burada çok merkeze alıyoruz. Şimdi 2 tane çocuk düşünelim. Bir tanesi çok sevecen, çok cana yakın ama bir tanesi daha çekingen, gözlemi seven bir çocuk. Şimdi bu ikisine aynı şekilde yaklaşamayız. Mizacı işte biraz daha çekingen olan kesin güvensiz bağlandı diye bir şey yok. Bizim önem verdiğimiz şey şu. Siz tensel teması tamamlayabiliyor musunuz? Mesela ben ailelere hep söylerim. Gerekirse haftanın bir günü o bornozun içinde koyun çocuğu, hani bornozu kapatın, sarılın öyle, kalın yatakta uzanın. Tensel temas çok önemli. Göz teması, oyun oynamak. Bunları zaten tamamlıyorsanız güvenli bağ olayı çok 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 büyük bir durum değildir. Çocuğu evet ya duygusal anlamda ihmal ediyorum dediğiniz noktada sorgulanması gerekiyor. Ama bizim annelerimizde genelde çok şey vardır. Ben yetemiyorum. Halbuki günde 20 dakikalık oyundur istediğimiz bizim ama aileler hep bütün gün oyun oynayalım, bütün gün baş başa olalımı istiyorlar ama bunlar çok abartı şeyler. Gerek yok bunlara. Peki merak edilen bir şey var aslında. Çocuğumuz bir konuda başarılı olduğunda işte ya da biz bunu ödülle taşlandıralım diyelim. Aslında şunu merak ediyorum. Yani başarılı olduğunda bir ödül verilmeli mi? Ya da bir şartlanma getirilmeli mi? Bunu yaparsan sana bunu alırım. Hangisi daha doğru? Evet. Şimdi aslında ödül dediğimiz şey çocuk için çok önemli. Çünkü çocuktaki haz bölgesini aktif hale getiriyor. Ama mesela şuna dikkat ediyorum. Sosyal medyada da bu çok olur. Mesela nedir? Anlatılır işte. Çocuğa sakın ödül vermeyin. Ödül için yapmış oluyor. Halbuki bakıyorsun anlattıkları ödül değil, rüşvet. Çocuğa diyorlar ki eğer mesela okulda kötü ses söylemezsen diyor, sana akşam oyuncağını alacağım. Bugün dikkat edeceksin. Çocuk o akşamı nasıl bekliyor? Hemen o akşam olsun, hemen hediyemi alayım, oyuncakçıya gidelim. Şimdi burada merkez nokta arkadaşının kötü söz söylememesi değil, oyuncak. Evet ama bu rüşvettir. Fakat şöyle mesela gerçekten mesela bu tarz bir probleminiz varsa, evet çocuk kötü sözler söylüyor. Öğretmenle bir işbirliği yaptınız ve dediniz ki işte atıyorum şu an Nazlı Hanım böyle. Bir gözlemleyelim. 2-3 gün kötü söz söylemezse direkt bana söyleyin. Ve daha sonra bir bakıyoruz 3 gün kötü söz söylemedi. Mesela çocuğu okuldan aldıktan sonra seni tebrik ederim Mert. Gerçekten bugün hiç kötü söz söylememişsin. Kendini kontrol edebilmişsin. Hadi gel bunu bir ödüllendirelim. Hadi bunu bir kutlayalım demek. Çocukta merkeze iyi davranışı alır. Yani çocuk tekrar hadi işte pizzacıya gideceğiz, oyuncakçıya gideceğiz merkeze almaz. Demek ki iyi davranışın karşılığını alıyorum diye düşünür. O yüzden burada önemli olan çocuğa rüşvet mi veriyorum yoksa ödül mü veriyorum bunun farkına varmaktır. Yapmaması için ödüllendirmek değil de yapmadıktan sonra ödüllendirmek. Evet, aynen. Yani çocuğun o farkındalığı kazanması çok önemli. Biz zaten kendimiz bir şeyi ittirirsek hani hadi bak bunu yaparsan bunu yaparız tarzı söylemlerde bulunmak zaten bir noktada çocuk orada çünkü davranışa odaklanmıyor kesinlikle. Bu şekilde biz her zaman davranışa odaklanın, davranış öğretiliriz. Böyle davranışı öğretemezsiniz ama diğer türlü iyi davranışı o kadar merkeze alıyor ki çocuk. Anne hani bir şeyler yapıyor ve şey gibi diye bekliyor hani iyi davranışta bulundum acaba bunun karşılığı olur mu diye. Bu sefer çocukta bu davranış geliştirme işte oluyor iyi davranış olarak. O zaman ailelere çok büyük iş düşüyor o zaman çocukla beraber. Aynen öyle. Peki çok ebeveynin karşılaştığı bir durum var aslında. Çocuğun ağlaması. Ağlamayı nasıl durdurabiliriz ya da ağlamasına izin vermeli miyiz ya da ağlamasın diye biz ekstra bir şey yapmalı mıyız? Şimdi şöyle bizim en büyük problemimiz ne biliyor musunuz? Biz sürekli kurtarıcı moddayız. Ağlıyorsa hemen gidelim tamam bir tanem tamam ağlama gel bir sarılalım. Çocuk daha da öfkeleniyor. Bir bakıyorsunuz çocuk bu sefer anneye vuruyor, babaya vuruyor, tekmeler atıyor, fırlatıyor. Çocuğu ağlarken rahat bırakmamız gerekiyor. Bizim en büyük yanlışımız çocuğu rahat bırakmamak. Biz hep deriz ki şimdi çocuğun düşüncesi, çocuğun kafasında düşünmez çocuk. Eyvah ay sonunda kirayı nasıl ödeyeceğim? Eyvah şunu ne yapacağım? Çocuk bunu düşünmez. Çocuğun ağlamaları daha nedir işte? Bana niye oyuncak almıyorsun? Çocuk bunu dert eder. Ben işte çikolata yemek istiyorum. Çocuk bunu dert eder. Ağlamasını küçümsememek ve ağlamasına izin vermek gerekiyor. Çünkü bir noktada çocuk niye ağlar? Aslında çocuk tamamen bir şeyleri yaptırabilmek için ağlar. Bu arada biz ağlamayı ikiye ayırırız. Bu da çok önemli. Yani burada ihtiyaç için mi ağlıyor, istek için mi ağlıyor?
O yüzden sadece hani istek odaklı ağlamalarda bunu yapalım. İhtiyaç odaklılarda da tabii daha farklı ama istek için hayır benim dediğim olsun ağlamasını ayrımını yapmamız gerekiyor ve çocukla aynı ortamda bulunmamız gerekiyor. Ama asla konuşmamamız gerekiyor. Mesela yere bağdaş kurdunuz, oturuyorsunuz, sadece çocuğu gözlemlemek. Ağlarken yanındayım ama temas mesela etmemek gerekiyor. Konuşmak asla olmaması gerekiyor. Tamamen o an çocuğun boşanmasına zaten her ağlama sonunda diye bir iç çekiş ve anneye sarılmayı her zaman görürüz. Biraz rahat bırakmak bu konuda önemli. Peki çok böyle kısa bahsedebilirseniz çocuklarda yeme problemi nasıl çözülebilir? Yeme probleminin geneli şundan kaynaklı oluyor. Anneler çok pimpirikli, aman onu vermeyeyim, aman şunu vermeyeyim diye geçirilen bebeklik dönemi ileride şöyle oluyor. Hiçbir şey yemiyor. Yani bu tamamen alışkanlıktan kaynaklı. Yeme olayı şöyle çözülebilir. Çocuk bir kere yesin diye o kadar baskı kuruyoruz ki çocukta. Çocuk yemeği artık ceza olarak görmeye başlıyor. Bir müddet yemek olayını söylem yapmayı bırakmamız gerekiyor. Yani sürekli yemek diye bahsetmek çocuğu çok bunaltır. Ve her zaman şunu söyleriz, beslenme danışmanına da gitseniz, her zaman yemeği çeşitlendirmeniz gerekiyor. Mesela patatesi belki hep kızartarak yapıyorsunuz. Hayır, patatesin 50 çeşidi var. Sürekli görüntü değiştirerek çocuğun tatmasına fırsat vermeniz gerekiyor. Bu her şey, yani en son bir fasulyeyi kızartmış mesela bir danışanım. Yani onu yedi diyor mesela. Çeşitlendirerek bir şeylerin damak tadını çeşitlendirmek önemli çocukta. Buna fırsat yaratmamız gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz. Çok Ben teşekkür teşekkür ederim. ederim. Sağ olun. Çok sağ olun. 8'e Sağlık'ta bugünkü konuğumuz çocuk gelişim uzmanı Büşra Yükseldi. Kendisiyle çocuk gelişimi hakkında çok hoş bir sohbet gerçekleştirdik. 8'e Sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.